Sinema, hikaye anlatımının en güçlü araçlarından biri olarak kabul edilir. Elbette başarılı bir sinema yapıtının ortaya çıkabilmesi için bu anlatımı zenginleştiren pek çok unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Bu unsurların en önemli olanlarından biri, bana göre hiç kuşkusuz, sanat eserlerinin sinemada kullanımıdır. Bu videomda sizlerle sinema ve sanatın büyüleyici kesişimini, özellikle sinemada kullanılan sanat eserlerinin filmlere olan etkisi hakkında konuşacağım. İyi seyirler. Videoma geçmeden önce sizlere bu videomun sponsoru Dream of Holiday'i tanıtmak istiyorum. Malum tatil sezonu açıldı ve pek çoğunuz güzel bir yaz tatili planları yapmaya başladı. Dream of Holiday ile Türkiye'nin en güzel tatil bölgelerinde villa tatili yapabilirsiniz. Otel tatilleriyle çok fazla kalabalığa karışmaktan hoşlanmayanlar için villa tatili uygun bir çözüm. İster denize sıfır bir villa, ister doğayla iç içe bir tatil evi olsun, pek çok seçenek mevcut. Lüks villalardan aile ve gruplar için büyük ve geniş villalara, mahremiyete önem verenler için muhafazakar villalardan her bütçeye uygun ekonomik tatil villalarına kadar aradığınız her türlü seçenek Dream of Holiday'de mevcut. Açıklamalardaki linklerden ilgili bağlantılara ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu videodan gittiğini belirtenlere özel %5 indirim tanımlanacaktır. Hadi şimdi videomuza geçelim. Bir filmde bir sanat eserinin yer alması o film için sadece bir görsel süsleme değildir. Aynı zamanda o eserin içerdiği derin anlamlar, simgeler ve duygusal bağlam film tarafından ödünç alınır. Bu kullanım filmlerin sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkıp eğitici ve ilham verici birer kaynak haline gelmesine olanak tanır. Özetle sinemada sanat eserlerinin kullanımı filmleri görsel ve duygusal olarak zenginleştirirken ayrıca kültürel bir diyalog kurulmasına aracı olur. Bu da sinemanın sanatın farklı dallarını birleştirerek zengin bir kültürel mozaik oluşturduğu anlamına gelir. Bu, sinemanın sadece bir hikaye anlatma aracı olmadığını, aynı zamanda kültürel bir miras taşıyıcısı olduğunu gösterir. Sinema filmleri, zaman zaman ünlü tabloları çeşitli şekillerde kullanarak izleyicilere görsel bir zenginlik sunar. Bu tablolar genellikle filmin atmosferini zenginleştirmek, karakterin duygusal durumlarını yansıtmak ya da belirli bir sanatsal referansla hikayeye derinlik katmak için seçilir. Şimdi bazı örnekleri sizinle paylaşacağım. İlk tablomuz 2006 yapımı The Da Vinci Code filminden Leonardo da Vinci'nin ünlü The Last Supper yani Son Akşam Yemeği tablosu. Son Akşam Yemeği tablosu Leonardo da Vinci tarafından çizilmiş olan ve Hristiyanlık tarihinde İsa'nın havarileriyle son yemeğini betimleyen ünlü bir duvar resmidir. Bu tablo, Dan Brown'un romanından uyarlanan The Da Vinci Code filminde merkezi bir unsurdur. Filmde tablo sadece bir sanat eseri olarak değil, aynı zamanda hikayenin gizemlerini çözmek için anahtar bir ipucu olarak işlev görüyor. The Da Vinci Code filminde Son Akşam Yemeği tablosu, İsa'nın ve havarilerinin düzenlenişiyle ilgili gizemleri barındırıyor. Filmin kahramanları Robert Langdon ve Sophie Neveu, tabloyu incelerken Hristiyan mitolojisine alternatif bir bakış açısı sunan, İsa'nın sağında oturan kişinin aslında bir kadın yani Mary Magdalene olduğu teorisini geliştiriyorlar. Da Vinci'nin eserindeki düzen ve karakterlerin pozisyonları filmde önemli simgesel yorumlara konu oluyor. Özellikle İsa ve yanındaki şahsiyet arasındaki bir V boşluğunun olmasının kadın ilkesini veya kutsal dişiliği simgelediği tartışılıyor. Filmde Son Akşam Yemeği gibi sanat eserlerinin zamanüstü mesajlar taşıyabileceği ve tarihin yeniden yazılmasında rol oynayabileceği fikri işleniyor. Film, Da Vinci'nin eserlerinin sadece estetik değerleriyle değil, aynı zamanda taşıdıkları bilgilerle de önemli olduğunu vurguluyor. Ayrıca sanatın nasıl çok katmanlı anlamlar içerebileceğini ve bir sanat eserinin nasıl çeşitli yorumlara açık olabileceğini. Bir sonraki tablomuz Akira Kurosawa'nın 1990 yapımı Dreams filminde yer alıyor. Wheatfield with Crows yani Buğday Tarlası ve Kargalar tablosu. Vincent van Gogh'un Wheatfield with Crows tablosu sanatçının en meşhur ve etkileyici eserlerinden biridir. Temmuz 1890'da Van Gogh'un hayatının son günlerinde boyanmış olan bu eser genellikle sanatçının son büyük yapıtı olarak kabul edilir. Eser dinamik ve yoğun duygusal ifadeyle dikkat çeker.
gökyüzündeki dramatik bulutlar, canlı mavi tonları ve saçaklanan karga sürüsü esere huzursuz bir enerji ve yoğun bir duygusal yük katar. Tablo genellikle Van Gogh'un ruh halini ve o dönemdeki içsel çatışmalarını yansıtır. Kargalar bazı yorumlara göre ölümü veya kötü alametleri simgelerken, buğday tarlası ise yeniden doğuş ve yaşamın devamını temsil eder. Resmin kompozisyonu, derinliği ve renk kullanımı insanlar üzerinde güçlü bir etki bırakır. Akira Kurosawa'nın Dreams filminde tablo Crows yani Kargalar adlı bölümde yer alıyor. Filmdeki karakter Van Gogh'un resmine kelimenin tam anlamıyla girer ve buğday tarlaları, gökyüzü ve kargalar arasında dolaşarak sanatçının eserlerini ve dünyasını deneyimler. Bu sahnelerde Kurosawa, Van Gogh'un sanatının sinematik bir yorumunu sunar. Whitfield with Crows tablosunun canlandırılması, filmde Van Gogh'un sanatının ve ruh halinin görsel bir temsili olarak işlev görür. Kurosawa, resmin görsel ögelerini kullanarak Van Gogh'un duygusal ve ruhsal dünyasını sinema aracılığıyla aktarır. Eserin filmdeki kullanımı, izleyicilere sanatçının iç dünyasına, hislerine ve doğayla olan ilişkisine dair derinlemesine bir bakış sunar. Filmde bu tablonun dramatik ve duygusal yönlerinin altını çizen bir yorum sunuluyor. Böylece Van Gogh'un sanatıyla olan kişisel ve duygusal bağını sinematik bir dille ifade ediyor. Bu bağlamda Dreams filmindeki bu kullanım, sanat eserlerinin film aracılığıyla nasıl yeni anlamlar ve yorumlar kazanabileceğinin bir örneğidir. Bir sonraki tablomuz 2003 yapımı Scarlett Johansson'un başrolle oynadığı Girl with a Pearl Earring filminde yer alıyor. Tablo zaten filme adını veren tablo. Girl with a Pearl Earring yani inci küpeli kız. Johannes Werner tarafından 1665 yılı civarında yapılmıştır ve barok dönemin tipik özelliklerini taşır. Bu tablo, Werner'in en ünlü eserlerinden biri olarak kabul edilir ve sıklıkla Hollanda'nın Mona Lisa'sı olarak adlandırılır. Resimde başını hafifçe dönmüş ve izleyiciye doğrudan bakmakta olan, kulağında dikkat çekici büyük bir inci küpe bulunan genç bir kız portresi yer alır. Tablonun en çarpıcı özellikleri arasında kullanılan renkler, ışık oyunları ve karakterin yüz ifadesindeki derinlik yer alır. Film de zaten bu ünlü tablonun oluşum sürecini izleyiciye sunuyor. Greet adındaki genç bir kızın Werner'in atölyesinde çalışmaya başlaması ve zamanla sanatçının ilgisini çekerek bu ünlü eserin modeli olmasını merkeze alıyor. Film, tablonun nasıl yaratıldığını, sanatçının yaratıcı sürecini ve eserin arkasındaki sanatsal detayları dramatik bir şekilde gösteriyor. Bu örnekler, sanat eserlerinin sinema filmlerinde nasıl etkileyici bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor. Filmler, tabloları sadece dekor olarak değil, aynı zamanda hikaye anlatımı ve karakter gelişimi için bir araç olarak kullanır. Bir de bunların dışında, tabloların direkt olarak gösterilmediği fakat belli bir tabloya atıf yapan film sahneleri vardır. Örneğin benim çok sevdiğim filmlerden biri olan ve mutlaka kanalımda incelemesini yapacak olduğum Shutter Island filminde şu sahne The Kiss, daha doğrusu Almanca orijinal ismiyle Der Kuss tablosuna gönderme yapar. Avusturyalı sembolist ressam Gustav Klimt tarafından 1907 ila 1908 yılları arasında yapılmış olan ünlü bir tablodur. Bu tablo, Klimt'in altın dönem olarak bilinen döneminde yaratılmış ve sanatçının en ikonik eserlerinden biri olarak kabul edilir. Lars von Trier'in Melankolya filminde ise film boyunca birçok sanat eserine gönderme yapılıyor ve bunlar arasında en dikkat çekici olanlarından biri John Everett Millais' Ophelia tablosuna yapılan göndermedir. Ophelia tablosu, William Shakespeare'in Hamlet oyunundaki Ophelia karakterinin bir dere yatağında yatarken ölümünü tasvir eder. Melankolya filminde bu gönderme, Justin karakterinin düğün gecesi bahçede su birikintisinde yatarken gösterilen sahneyle yapılıyor. Justin'in sahnesi doğrudan Millet'in Ophelia tablosunu anımsatan bir kompozisyonla çekilmiş. Bu sahne, Justin'in içsel çöküşünü ve depresyonla olan mücadelesini sembolize ediyor. Aynı zamanda filmin teması olan dünyanın sonunun yaklaşmakta olduğu kıyamet duygusuyla da bağlantılıdır ve bu sahne filmdeki en güçlü görsel imgelerden biridir. Stanley Kubrick'in muhteşem filmlerinden biri olan A Clockwork Orange filminde ise Vincent van Gogh'un La Rue des Prisonniers yani Tutuklular Çemberi isimli tablosuna gönderme yapılır. Bu tablo, Van Gogh'un Saint Remy'deki akıl hastanesinde kaldığı dönemde çizilmiş bir eserdir ve
Bir grup mahkumun yuvarlak bir avluda yürüdüğünü gösterir. Tablo, izolasyon ve çaresizlik hissini güçlü bir şekilde yansıtır. Filmdeki gönderme, Alex'in hapishanede olduğu sahnelerde gerçekleşir. Alex, hapishane koridorlarında diğer mahkumlarla birlikte yürürken, bu sahne, Van Gogh'un tablosundaki mahkumların dairesel yürüyüşünü anımsatır. Bu görsel paralellik, Alex'in özgürlüğünün kısıtlanması ve bireyselliğinin bastırılması temalarını vurgular. Kubrick bu göndermeyle karakterin içinde bulunduğu durumun duygusal derinliğini arttırır ve filmdeki distopik toplumu eleştirir. Bir diğer efsane filmlerden olan 98 yapımı Truman Show filminin son bölümünde ise Truman karakterinin tırmandığı merdiven sahnesinde René Magritte'in Architecture Claire de Lune yani Ay Işığındaki Mimari isimli eserine gönderme yapılıyor. The Truman Show filminin son sahnesi Truman'ın yapay dünyanın sınırlarına ulaşıp gerçek dünyaya adım atmaya karar verdiği anı temsil ediyordu. Bu sahne Magritte'in L'Empire des Lumières serisine görsel bir gönderme yapıyor. Çünkü bu serideki eserler gündüz gökyüzü ve gece aydınlatılmış bir sokak lambası altındaki manzarayı birleştiren eserlerdir. Bu da gerçeklik ve yanılsama arasındaki sınırları bulanıklaştırır. Filmin bu anı Magritte'in tablolarındaki gibi izleyicinin gerçeklik algısını sorgulamasını sağlar ve film boyunca kurulan yapay dünyanın gerçek dünyadan ne kadar farklı olduğunu vurgular. Yine enfes filmlerden biri olan 2006 yapımı Pan's Labyrinth ya da orijinal ismiyle El Laberinto del Fauno filminde ise yaratığın perilerden birinin kafasını yiyerek kopardığı sahnede İspanyol ressam Francisco Goya'nın en ünlü ve en rahatsız edici eserlerinden biri olan Saturno devorando a su hijo yani çocuklarını yiyen Satürn isimli tablosuna atıf yapılıyor. Eser Roma mitolojisindeki bir figür olan Satürn'ü gösteriyor. Efsaneye göre Satürn, kendi çocuklarının kendisini tahttan indireceği kehanetinden ötürü doğar doğmaz onları yemiştir. Goya'nın tablosu bu mitolojik hikayeyi karanlık ve ürkütücü bir biçimde yorumlar. Pan's Labyrinth gibi oldukça sert bir film için oldukça uygun bir sanatsal gönderme. Sanat eserlerinin sinemada kullanımı, filmlere sadece görsel bir zenginlik katmakla kalmıyor, aynı zamanda hikayeleri anlamlandıran ve derinleştiren katmanlar ekliyor. Görüldüğü gibi, sanat ve sinema arasındaki bu etkileşim, izleyiciye sadece bir hikaye sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel bir mirası, derinlemesine duygusal ve düşünsel bağlamları aktarıyor. Bu videoda ele aldığım örnekler, çeşitli yönetmenlerin sanat eserlerini nasıl etkili bir şekilde kullandıklarını ve bu sanat eserlerinin filmler içinde nasıl yeni anlamlar kazandığını gösterdi bize. Umarım bu video, sinema ve sanatın kesiştiği bu büyüleyici alan hakkında size yeni perspektifler sunmuştur ve sanat eserlerinin filmlerdeki kullanımını daha bilinçli bir şekilde fark etmenize yardımcı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamadan ayrılmayın lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.